Merhaba arkadaşlar, ben İlhan Sağlam. Plus Class firmasında DevOps mühendisi olarak hizmet vermekteyim. Bu videomda size VPN protokolleri nedir, avantajları ve dezavantajları nelerdir bunları kısaca özetlemeye çalışacağım. Ülkemizde ve dünyada birçok kişinin, hatta neredeyse herkesin VPN tecrübesi olmasına rağmen VPN'in teknik tarafında çok az kişinin bilgisi vardır. İyi haber şu ki VPN sağlayıcılarımız bu teknik tarafı bizim yerimize halleder ve bize sadece uygulamaya girip düğmeye basıp VPN bağlantımızı gerçekleştirmek kalır. Ama bu her kullanıcı için uygun bir senaryo değildir. Eğer ben VPN bağlantım hakkında daha fazla söz sahibi olmak istiyorsam, örnek veriyorum, benim için gizliliğim hızımdan daha önemliyse VPN protokolleri hakkında söz sahibi olmam gerekir. Bunların neye yaradığını bilmem gerekir. Bu videoda size temeldeki en popüler 5 VPN protokolünü kısaca anlatmaya çalışacağım. Bu protokoller nedir? PPTP, L2TP, SSTP, IKV version 2 ve OpenVPN. PPTP ile başlıyoruz. PPTP, Point to Point Tunneling Protokol anlamına geliyor. Açılımı budur ve isminden de belli olduğu gibi noktadan noktaya tünelleme ile VPN bağlantımızı gerçekleştirmeyi sağlıyor. Microsoft tarafından geliştirilmiştir. Kurulumu oldukça basittir. Kullanımı da bir o kadar basittir. Ama bu protokol biraz eski bir protokol olduğu için çeşitli güvenlik zafiyetleri zaman içinde doğmuştur. Ve kullanımı artık çok da güvenli olduğu söylenilemez. Aynı zamanda TCP'nin yanlış hatırlamıyorsam 1723 portunu kullanan bu protokol firewall'lar tarafından da oldukça kolay bloklanabilir. Yani çağ dışı kalmıştır, güvenlik açıkları vardır ve firewall'lar tarafından da kolaylıkla bloklanabilir. Kulağa çok hoş gelmiyor. Kullanmamaya çalışmakta fayda var. Sıradaki protokol L2TP protokolü. L2TP protokolü PPTP'nin daha gelişmiş hali olarak düşünülebilir. L2TP yine kurulumu ve kullanımı kolay protokoldür. Kendi şifreleme algoritması yoktur. Bunun yerine IPsec ile birlikte implement edilir. Bundan mütevellit PPTP'den daha güvenlidir. UDP'nin 500. portunu kullandığı için PPTP'de de olduğu gibi firewall'lar tarafından kolaylıkla bloklanabilir. Yani bu iki protokol arasında kaldığımız zaman L2TP'yi seçmekte fayda vardır. Daha güvenlidir, daha yenidir ama yine aynı soruna takılır. Firewall'lar tarafından ayırt edilebilmesi kolay olduğu için bloklanması da kolaydır. Sıradaki protokolüm SSTP protokolü. Secure Socket Tunneling Protokol olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Microsoft tarafından geliştirilmiştir. Linux ve Mac tabanlı işletim sistemlerinde de daha sonra kullanılabilir hale getirilmesine rağmen hala birçok yerde Windows Only olarak geçmektedir. Çünkü en stabil, en düzgün çalışması Windows'ta olmaktadır. SSL 3.0 kullanır. Bu yüzden oldukça güvenlidir. Ama dediğim gibi Windows'a ait olan bu protokol aynı zamanda açık kaynak kodlu bir protokol olmak yerine Windows'un lisanslı ürünüdür. Windows'un lisanslı ürünü olduğu için de içeriği hakkında pek bir bilgi sahibi değiliz. Ne biz ne de topluluk içeriği hakkında bilgi sahibi olamıyor. İçeriği hakkında da %100 bilgi sahibi olmadığımız protokol hakkında da %100 güvenli yorumunu yapmak bize düşmüyor açıkçası. Yine port olarak yanlış hatırlamıyorsam check edeyim hemen. TCP'nin 443. portunu kullanıyor. Bu da onu diğer güvenli bağlantılardan ayırması zor olduğu için bypass etmesi oldukça kolay, bloklanması oldukça zor bir protokol haline getiriyor. Yani özetlemek gerekirse PPTP, L2TP ve SSTP arasında kaldığımızda ve Windows bir cihaz kullanıyorsak özellikle kesinlikle SSTP'yi kullanmakta fayda var. Güvenli, kolay kurulur ve çağa en yakın teknolojiye sahip olan uygulama protokol budur saydıklarım arasında. Sıradaki protokolü IKE version 2 yani Internet Key Exchange Protokol versiyon 2. Bu diğerlerine bile oranla oldukça yenidir. Microsoft ve Cisco tarafından geliştirilmiştir. Bu protokolün tek bir sıkıntısı vardır. Çok az işletim sistemi tarafından desteklenir. Ne demek istiyorum? Windows 7 ve üstü, BlackBerry ve iOS tarafından desteklenen bu protokol çok az işletim sistemi tarafından desteklendiği için topluluk tarafında çok popüler değildir. Ama
Çok popüler olmaması onu kullanmamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Her protokolün kendince bir avantajı vardır. Bu protokolün de avantajı, örnek veriyorum, internetin sık sık koptuğu noktalarda IKE version 2 kullanmakta fayda vardır. Neden? Mesela telefondayım, internetim sürekli kopuyor, bağlantım sürekli kopuyor. Normalde VPN bağlantısı internetin kopması durumunda düşer. Ama internet version 2 protokolünü kullanırsam eğer, internet bağlantısı koptuğunda benim VPN bağlantım askıya alınır, belli bir süre bekler. Bu süre boyunca eğer ben internet bağlantımı tekrar sağlarsam VPN bağlantım askıdan kaldırılır ve tekrar aktif hale getirilir. Yani internetin sık sık düştüğü ortamlarda IKE version 2 kullanmakta fayda vardır. Sıradaki protokolümüz ve benim favori protokolüm olan OpenVPN. OpenVPN açık kaynak kodlu ve OpenSSL kütüphanesini kullanan protokoldür. OpenVPN açık kaynak kodlu ve OpenSSL kütüphanesini kullanan bir protokoldür. Topluluk tarafından oldukça sevilen ve çok popüler protokoldür. Ve neredeyse tüm işletim sistemlerini de desteklemektedir. Popülerliğinin bir sebebi de budur. Hani tüm işletim sistemlerini destekliyor derken sadece popüler olan Windows, Linux, Mac'ten bahsetmiyorum. Aynı zamanda FreeBSD, Solaris gibi az kullanılan nispeten işletim sistemlerine kadar desteklemektedir. SSL yardımıyla 256 bit şifreleme yaptığı için oldukça güvenlidir. Hatta bu saydıklarım arasından en güvenlisi olduğunu söyleyebilirim. Ve üçüncü parti yazılımlarla oldukça uyumludur. Üçüncü parti yazılımlarla da uyumlu olduğu için kullanıcılar tarafından kullanımı da oldukça kolaydır. TCP'nin 443. portunu kullanır. Tıpkı SSTP gibi. Bu yüzden firewall'lar tarafından bloklanması oldukça zordur. Çünkü diğer güvenli bağlantılardan ayırt edilmesi neredeyse imkansızdır. Bu yüzden özetlemek gerekirse hem en güvenli, hem en kolay kullanılır, hem de en uyumlu, hem de en popüler protokol OpenVPN protokolüdür. Aynı zamanda firmamız PlusClass birçok servisinde ve ürününde OpenVPN protokolünü desteklemektedir. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sorularınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.